Büyük bir imparatorluk var. Fakat imparator oyunun başlangıcından öncesi katledilmiş. Öldürülmüş. Evet, Öldürülmüş. Aynen. Öldürülmüş. Şu anda imparatorluk parçalamak üzere. Evet. O anda giriyor oyuna. Ve işte spoiler vermeyeyim. Hikayesi öyle devam ediyor. Nasıl gelişecek? Bayağı klanlar var, bayağı bir sürü küçük ırklar var, faksiyon var her yer, sağ sol. Evet. Onca onun üzerinde uğraşacak. Merhaba arkadaşlar. Armağan Bey oyuna bildiğimiz ana uluslar dışında küçük devletler de eklemiş. Oldukça renkli bir yaklaşım. Bu yapılanmalara katılamıyoruz ancak elbette etkileşim halinde bulunabiliyoruz ve yerleşimlerine girebiliyoruz. Hatta eski haritada bu adamları siyah şehirler halinde görebiliyorduk. Gamescom demosunda da bu devletler haritada yoktu ama oyunun ansiklopedisinde yer alıyorlardı. Şimdi bu yapılanmaları inceleyelim. Orman Birliği, Vulandia'da bir köylü ayaklanması olarak gerçekleşen Robin Hood misali zenginden alıp fakire veren bir yapılanmaymış. Ancak idealistlik bir yere kadar, birlik büyüyünce yozlaşmış ve organize bir haydut çetesine dönüşmüş. İnanıyorum ki görseldeki üçlü birlik bu kardeşliğe ait, isimler de askerlerin rütbesine göre verilmiş. Filiz, Fidan ve Ağaç. Kurt postlar eski bir battanya geleneğinin mirasçıları. Savaşçı olmak isteyen delikanlılar kendilerini ispatlamak için ormanda yemek, silah, kıyafet olmadan vahşi bir şekilde yaşıyorlarmış. Medeniyetten uzakmış anlayacağınız. Ancak yeni jenerasyon zengin ailelerin asi çocuklarından oluşuyormuş ve çalıp çırpıyorlarmış, gaddarlık yapıyorlarmış, geleneklerinden uzaklaşmışlar. Göl sıçanları pis kokuşmuş haydutlar olarak biliniyormuş, isminden de anlaşılacağı üzere. Kuzey Gölü'nde sahte işaret vererek gemilerin kıyıya çarpmalarına sebep oluyorlarmış ve bu gemileri yağmalıyorlarmış. Her türlü düzenbazlığı ve haydutluğu yapan bu adamlar genellikle Sturgiyalı olsa da her çeşit ulustan insanı barındırıyorlarmış. Orman insanları Sturgiya boyarlarından uzak ormanlarda ilkel orman yakma yöntemleriyle tarım yapıyorlarmış. Devletten uzak bir yapılanma sürdüren bu insanlar vergi vermeyerek bağımsız bir komünite oluşturmuş. Görünmez El, imparatorluğun güneyinde mafyalık yapan bir örgüt. Genellikle kırsalda, bazen de şehirlerde kendi asayişlerini sağlıyorlar ve zıt koşan tüccarları soyuyorlar. Sorry. I don't think I know you. Altın Domuz şirketi, Ulandia'da savaşmak isteyen yerel birliklerin işi paraya dökmesiyle oluşmuş. Kalrede'de en disiplinsiz birlik olarak biliniyor ama yine de saygınlıklarına önem gösteriyorlar. Yaylı tüfekleriyle biliniyorlar. Kalkan Kardeşleri, Sturgia'da Nordik kültürün ağırlıkta olduğu paralı asker grubu. Kadın ve eğlenceden uzak, yüksek disiplinli askerler. At ve kılıçtaki Huskarl gibiler herhalde. Nordların askeri vardı ya, en elit askerleri. Ayrıca bu grubun varlığı Bannerlord'da Nordların Kallarde'de olduğunu gösteriyor. Demek ki oyunun geçtiği zamanda Nordlar oraya göç etmiş bile. Kandırılmış Lejyon, İmparatorun zamanında getirdiği askeri reformlara karşı çıkmış ve isyan etmiş. İç savaş çıkınca da paralı askerliğe geçiş yapmış. Alev Közleri, bu grup hakkında bir açıklama yapılmamış ama imparatorlukta yer alıyor. İsminden yola çıkarsak iç savaşla ilgili bir grup olabilir. Ek olarak, diğer ulusların gruplarını detaylı bir şekilde bilmesek de varlıklarını biliyoruz. Kuzeyitler'de Kara Kuzeyitler var mesela. At ve Kılıç'ın çok önceki versiyonlarında Kara Kergitler vardı. Buna bir gönderme olabilir. Aynı şekilde İmparatorluk'ta bir tane daha örgüt var ve Asaryalar'da 2 tane örgüt var. Ayrıca her ulusa az paralı asker birliği var gibi gözüküyor. Fark ederseniz çarpı sancaklı olan gruplar paralı askerler. Tahminimce bu şekilde paralı askerler her devlette olacak. Küçük ülkeler hakkındaki bilgimiz şimdilik bu kadar. Gelecekte görüşmek üzere.